Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda 2023 yılının en iyi 20 yaz lastiğini birlikte inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Test verilerini ADAC'tan aldım. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. 205, 55, 16 inçlik lastiklere göre yapılmış bir test. Aynı zamanda bu testte Lassa ve herkesin çok merak ettiği Petlassa var. İlk testlerimiz aşınma yani lastik ömrünü gösteriyor. Yaklaşık bir lastiğin ömrü 40.000 kilometredir. Burada Michelin E-Primacy, Goodyear Efficient Grip Performance 2 ve Michelin Primacy 4 lastikleri iyi iş çıkartıyor. Nokian, Lassa ve Nexen ise ortalamanın altında kalan lastikler. İkinci tablomuz ıslak zemin frenleme performansını gösteriyor. Aracın hızı 80'den 0'a kadar düşürülüyor ve Continental Premium Contact 6 lastiği ve Nokian Wetprof oldukça iyi iş çıkartırken Lassa Dryways ise 46.4 metrelik bir fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. Yani 13 metreden fazla. Gelelim kızaklama yani aquaplaning testine. Bu testte lastiklerin suyu tahliye etme performansları gösteriliyor. Nokian Wetprof adından da anlaşılacağı gibi güzel işler çıkarırken Continental Ultra Contract ve Michelin E-Primacy gibi ekonomi odaklı lastikler sınıfta kalıyor. Kuru zemin frenleme testinde aracın hızı 100 kilometreden 0'a kadar düşürülüyor ve Continental Premium Contact 35.9 metrede bu işi başarırken Lassa ve Barum sınıfta kalıyor. Sırasıyla 40.2 ve 41 metrelik fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. Yakıt ekonomisi olarak baktığımızda Michelin E-Primacy güzel işler çıkarırken Petlas, Dabisa ve Kumho biraz daha fazla yakıt tüketiyor. Hatta buna Falcon'i de ekleyebiliriz. Gürültü seviyesi testine geldiğimizde Avrupa Birliği lastik etiketlerinden biraz daha farklı sonuçlar elde edildiğini söylemeliyim. Michelin E-Primacy oldukça sessiz bir lastikken Barum ve özellikle Petlas çok fazla dış gürültü üretiyor. Sıralamaya gelecek olursak 20 numarada Lassa var. Düşük yakıt tüketimi artı bir özellikken özellikle ıslak ve kuru zeminde uzun fren mesafesine sahip. Ben de bu lastiği kısa sürede olsa kullanma imkanı buldum ve kesinlikle fren mesafesi hususunda ve özellikle viraj performansı hususunda memnun kalmadığımı belirteyim. 19 numarada Michelin E-Primacy lastiği var. Ekonomi odaklı bir lastik. Özellikle elektrikli araçlar için tasarlanmış bir lastik. Uzun ömürlü fakat kuru ve ıslak yollarda düşük fren performansına sahip. 18 numarada Petlas var. Yüksek kilometre performansı ve az ışınmayla öne çıkarken kuru ve özellikle ıslak yollarda düşük performans gösterdiğini söyleyebiliriz. 17 numarada Barum var. İyi yakıt ekonomisi sunmasına rağmen kuru ve özellikle ıslak yollarda düşük performans ve yüksek gürültü seviyesiyle puan kaybediyor. 16 numarada BF Goodrich var. İyi kuru zemin fren performansına sahip olmasına rağmen yüksek bir gürültü seviyesine sahip. 15 numarada Sava var. İyi suda kızaklama performansı gösteriyor fakat yüksek bir gürültü seviyesine sahip. 14 numarada Pirelli var. Daha iyi performans göstermesini beklediğim bir lastik fakat ne yazık ki test performansı ortada. Kuru yollarda iyi performans gösterirken tam dengeli değil ve ıslak yollarda düşük performans gösteriyor. 13 numarada Dunlop var. Benim de kullanmış olduğum bir lastik. Biraz sert olduğunu, çok fazla konfor seviyesinin yüksek olmadığını söyleyebilirim. İyi suda kızaklama performansı göstermesine rağmen yüksek gürültü seviyesine sahip bir lastik. 12 numarada Debisa var ve iyi kilometre ve aşınma performansına sahip, ıslak yollarda özellikle pek dengeli bir lastik olduğu söylenemez. 11 numarada Fulda var. İyi kilometre ve aşınma performansına sahip yani uzun ömürlü bir lastik fakat ıslak yollarda dengeli değil, biraz uzun fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. 10. sırada Nexen var. Dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans gösteren bir lastik fakat düşük kullanım ömrüne sahip. 9 numarada Hankook var. Pek çok otomobil üreticisinin sıfır araçları da kullanmış olduğu bir marka. Dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans gösterirken suda kızaklamalarda hafif zayıflıklara sahip güzel bir lastik. 8 numarada Kumho var. Kumho dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans sergileyen fakat yakıt ekonomisi ve gürültü seviyesiyle puan kaybeden bir lastik. 7 numarada Continental Ultra Contract var. Ultra Contract uzun ömürlü tasarlanmış bir lastik ve bu yüzden bazı yerlerde puan kaybediyor. Dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans sunuyor. Uzun ömürlü olduğunu söyledik fakat uzun ömürlü lastiklerin en büyük sorunu ıslak yollarda iyi performans sergileyememesi. 6 numarada Falcon var. Falcon de dengeli ve ıslak ve kuru yollarda iyi performansa sahip bir lastik. Verimlilikte biraz sıkıntılar yaşıyor. 5 numarada Nokian var. Wetproof lastiği ile dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans sergileyen verimli bir lastik fakat kullanım ömrü çok fazla uzun değil. 4 numarada Bridgestone var. Dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans gösteren ve düşük yakıt tüketimine sahip bir lastik. Tek dezavantajı yüksek
yüksek gürültü seviyesi. 3 numarada Michelin Prime'si 4 Plus lastiği var. Çok dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performansa sahip bir lastik ve aynı zamanda uzun ömürlü. Tek dezavantajı fiyatının yüksek olması. İkinci sırada Continental Premium Contact 6 lastiği var. Benim de daha önce 1 yıl kadar kullanmış olduğum ve çok memnun kaldığım bir lastik, kesinlikle tavsiye edebilirim. Hatta Premium Contact 7 çıktı fakat bu teste dahil edilmemiş. Eğer bu testte olsaydı eminim 1. sıraya yerleşecekti. Başka testlerde 1. sırada olduğunu gördüm fakat o testlerde Petlas ve Las olmadığı için özellikle bu testi baz aldım. Çok dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performansa sahip ve aynı zamanda uzun ömürlü bir lastik. Yakıt tüketimi açısındansa biraz zayıflıkları var. Testimizin birincisi Goodyear Efficient Grip Performance 2 lastiği oluyor. Ben de yine bu lastiği kullandım ve özellikle çok sessiz olduğunu söyleyebilirim ve konforlu olduğunu söyleyebilirim. Çok dengeli, kuru ve ıslak yollarda iyi performans gösteren ve yüksek verimliliğe sahip bir lastik. Suda kızaklamada hafif sorunlar yaşamış olsa bile. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.